Atölyemi kuruyorum serisinin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Bu videoda duvarları ve prizleri boyayacağım. Floresanları led ampulle değiştireceğim. Bunları yaparken neden bu rengi seçtim? Boya yapılırken yapılan hatalar, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Floresan led ampul değişimi yapılırken nelere dikkat edilir? Bunlardan bahsedeceğim. Boya yapmadan önce yüzeyi kontrol ettim ve önceden sürülmüş olan astarın yüzeyde toz tabakası bıraktığını gördüm. Bundan dolayı geçiş astarı kullanmaya karar verdim. Geçiş astarı birçok faydası olan bir malzeme. Boya tüketimini azaltıyor. Eski rengi izole ediyor. Yüzey emiciliğini dengeliyor. Leke ve kusmayı engelliyor. Üst kat boyanın ömrünü uzatıyor. Yüzeyler arası tutunmayı artırıyor. Burada eski boyayla yeni boyanın arasında yapışma olması için ve dengeli bir şekilde boyanın yapışması için geçiş astarı kullandım. Birinci katı yaparken önce duvarları sonra kestirmeleri, ikinci katı yaparken önce kestirmeleri sonra duvarları boyadım. Dengeli bir görünüm olması açısından kestirmeleri önce boyamak, sonra duvarla bütünleştirmek önemli. Kestirmeleri sonradan yapmak, geçiş astarı kullanmamak yapılan hatalar arasında. Şimdi boyamak için prizleri söküyorum. Prizleri koyu turuncuya boyayacağım. Duvarların görünümünün ferah olmasını istedim. Bu rengi hem doğayı yansıttığı için hem de ferah olduğu için seçtim. Mavi ile yeşilin arasında güzel bir ton. Prizleri de zıtlık oluşturması açısından koyu turuncuya boyamak istedim. Aslında prizleri yenileriyle değiştirecektim ama sonradan vazgeçtim. Lambaların düğmeleri fosforlu olduğu için değiştirmek istemedim. Bunun yerine boyayarak yenilersem daha güzel olacağını düşündüm. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videolarımın devamını takip etmek için abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Düğmelerin kapağını silerek başlıyorum. Yüzeyin temiz olması, boyanın tutunması, daha güzel durması için önemli. Düğmelerle duvar arasındaki rengin zıtlık oluşturmasının daha iyi olacağını düşündüm. Böylece hem dikkat çekecek hem de güzel duracak. Boyayı 2 kat sürmek daha canlı durmasını sağlıyor.
Birinci katı sürdükten sonra kurumayı bekleyip ikinci katı sürersek istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love. Bu arada işlemi yapmadan önce ana şalterden elektrik akımını kestim. Elektrikle alakalı işleri yaparken mutlaka ana şalterden elektriği kesmelisiniz. İş güvenliği her şeyden önemli. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Burada birinci katı tamamlıyorum. Ve kuruduktan sonra ikinci katı da süreceğim. İkinci katı sürdükten sonra da kurumasını bekliyorum. Ve kuruduktan sonra yerine takıyorum. The days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Düğmelerden sonra prizleri de boyayacağım. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. Sonrasında eski floresanları söküp yerine led ampul takacağım. Benim taktığım led ampuller 13 watt değerinde 100 watt'a eşdeğer. Floresanların içini söktüğümde içinde 105 watt değerinde mekanizma olduğunu gördüm. Yani 141 watt değerinde bir enerji tüketiyor. 13 wattla kıyasladığımızda bir yılda tüketeceğimi bir ayda tüketiyorum. Ticari abonelerin ev abonelerine göre 2 kat fatura ödediğini göz önünde bulundurursak ciddi bir değer. LED ampuller floresana göre hem daha aydınlık hem daha tasarruflu oldu. Hem de temizliği daha kolay. Video serisinin devamını kaçırmamak için abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.